Bu videoda bir adaptör tamirinin nasıl olduğunu, parçaların nasıl ölçüldüğünü ve bilet trafosunun nasıl bağlandığını beraber görelim. Kartımızı açtık. Kartımızın üstündeki plastik korumayı çıkardık. Bir gözle kontrol yapıyoruz. Kondansatörlerin başında şişme var mı? Herhangi bir direnç yanmış mı? Lehimli yollarında bir atlama var mı? Ölçü aletimizi aldık. Sigortamız var, cam sigorta. Önce cam sigortamızı ölçüyoruz. Karttan geçiş yapıyor mu? Eksi ucu diyotun çizgili tarafına geldiğinde değer göstermesi, tam tersi olduğunda değer göstermemesi gerekiyor. Lehim kontrolü yapıyoruz elimizle biraz yoklayarak. Kondansatörlerin tepesi şiştiyse ömrünü doldurmuş demektir. Onları değiştirmemiz gerekir. Şu an herhangi bir şey göremedik kondansatörlerde. Tüm bu aşamalarda kart enerjisi yokken yaptık ve kartı fişten çektikten sonra da yine bir süre bekledik kondansatörlerin boşalması için. Ondan sonra kartı açıp müdahale ettik. Entegremizde bir şey olabilir gibi. Çünkü girişte 220 var ama daha trafoya gelmeden yine de bir çıkış yok. Trafo öncesinde de enerji yok. Birazdan zaten enerjiliyken ölçeceğiz. Enerji verip enerjiliyken ölçelim kartı. Kartımız şu an enerjili. Şu an 24 volt çıkış tarafı yani. Aslında 220'nin olduğu taraf değil, trafo çıkışını ölçüyoruz. Eğer trafo çıkışında enerji yoksa onun da bir gerisine bakacağız. Arızayı o şekilde bulacağız. Şimdi trafo çıkışında 24 voltu filtrelemek için diyotlar ve kondansatörler var. Yine kondansatörleri gözle kontrol edebiliyoruz. Diyotları da aynı şekilde siyah uçta, siyah probunda olacak şekilde, eksi probunda olacak şekilde eğer değer gösteriyorsa diyot sağlam. Aksi yönde değer göstermiyorsa sıkıntı yok demektir. Diyotları ölçüyorum. Kondansatörleri kontrol ettikten sonra bir tek entegre kalıyor geriye şu anda. Bir entegreden şüphelendik artık. Bir tek o çalışmıyor, doğru çalışmıyor gibi gözüküyor. Entegreyi de düzgün ölçebilmek için önce karttan söküp ondan sonra data sheetinden bakıp ölçümü o şekilde yapacağız. Önce lehimlememin sebebi fabrikasyon lehimlerde kalay miktarı daha fazla olduğu için bizim lehimler de onu biraz yumuşatıyor. Daha kolay ısınmasını sağlıyor. Amacım daha kolay sökmek için önce lehimliyorum. Lehimi yumuşatıyorum. Ondan sonra lehim pompasını çektiğimde entegremden çıkacak. Entegre üzerindeki yazıları internetten araştırdığımızda entegrenin 4 numaralı bacağının GND olduğunu öğreniyoruz. GND bacağıyla diğer bacaklar arasında kısa devre ölçümü yaptığımızda hiçbir değer görmememiz lazım. Şu an 410 değer verdi bize. GND ve pozitif besleme ucu start aldığı uç arasında da 10 ohm gibi bir değer görmemiz gerekiyormuş. Data sheet'ine baktığımızda şu an öyle bir değer de göremiyoruz. Entegremiz bozuk. Şimdi entegremiz bozuk. Elimizde entegre var mı diye bir hurdalara bir karıştıralım. Aynısını bulabilir miyiz diye. İnternetten yine aynı şekilde araştırdık. Türevlerini eğer bulamazsak başka bir yöntem deneyeceğiz. Entegrenin yedeğini falan bulamadığımız için 12 voltluk bir adaptördü. Elimizdeki tamir etmeye çalıştığımız adaptör 12 volt 4 amperdi. Onun yerine 12 volt 16 amperlik bir led trafosu aldım. 16 amperlik almamın sebebi sadece onu bulabilmemdi. Yine aynı şekilde adaptörün 220 besleme kablosunu ve adaptör soketini artı eksi ucunu adaptörün eski kablolarından kullanıp elimizdeki trafo ile monitörümüzü çalıştırmayı deneyeceğiz. Trafo bağlantısı da çok basit. Faz ve nötrü 220 tarafında zaten üzerinde baskılı bir şekilde göstermiş. Bir de toprağı var. Bizim fişimizde toprak yok. Faz ve nötrü veriyoruz. Eksi 12 volt tarafı. Sokette artı uç iç tarafta, eksi uç dış tarafta. Ölçü aletinin kısa devre modunda bunun kontrolünü yapıyoruz. Şimdi trafomuzda artı eksi uç belli ama kabloda artı eksi uç hangisi olduğunu bilmiyoruz. Önce kabloda artı damarın hangi renkli kablo olduğunu öğrenmemiz lazım.
Artı renkli kahverengi, eksi de mavi kablo. Trafoda 2 artı 2 eksi çıkışı var. Hangi artıları veya hangi eksileri kullandığınız önemli değil. İkisi de 12 volt. Artık kaç amperlik trafo varsa elinizde. Ona artık test kısmına geldik. Enerjimizi verdik. Trafomuz aktif. Işığı yandı. Monitörümüzün de soketini takalım. Aynen. İşlem başarılı.